Dünya üzerinde hala keşfedilmemiş bölgeler var. Balta girmemiş ormanlar, insan ayağının basmadığı dağlık bölgeler, ıssız adalar, derin deniz çukurları keşfedilmeyi bekliyorlar. Özellikle okyanus, deniz ve göllerin içinde olup bitenin ne zaman ortaya çıkarılacağı belli değil. Şimdilik eldeki en önemli bilgi kaynakları efsane ve masallar. Kuşaktan kuşağa aktarılan hikayeler olarak kabul edilmekte. Bilinmeyen bir yaratığın izi üzerinde olan bir bilim adamı, yöresel söylentilere ve çevre halkının düşünce ve inançlarına karşı duyarlı olmalıdır. Gerçi böyle bir yaratığın yaşamış olduğu, var olduğunu ileri sürmek için bilimsel verilerle desteklenen, gerçekliği kanıtlanabilen gözlemlerin gerektiği doğrudur. Ama bir kısım araştırmacı bilimsel olmadığı gerekçesiyle yöresel masalları, destanları ve diğer folklor ürünlerini hesaba katmıyor. Oysa uzun ve yorucu araştırmalardan sonra dahi masal, destan gibi folklor ürünlerinin gerçek olmadığı değil, yalnızca tam olmadığı ileri sürülebilir. Unutmamak gerekir ki efsanelerden ve destanlardan yola çıkan birçok araştırmacı canavar olarak tanımlanan yaratıkların gerçekten yaşamış ya da yaşayan gerçek hayvanlar olduklarını saptamıştır. Kimi şaşırtıcı buluşlar insanoğlunun ulaşılması güç olan yerlere duyduğu merakla gerçekleşti. Araştırma ve keşif gezileri ulaşılması güç olan yerlere duyulan merakın pek de yararsız olmadığını gösterdi. Örneğin kısa bir süre önce Kongo'nun içine girilemez ormanlarında dünyanın en büyük maymunu olan dağ gorilinin yanı sıra okapi diye adlandırılan ve bir zürafanın başıyla bir zebranın kalçasına sahip olan bir cins antilop bulundu. İçinde bulunduğumuz yüzyılda gelişen teknolojiyle beraber daha derin sularda keşfedilmeyi bekleyen garip yaratıklar bulunmakta. Şimdi isterseniz onlara bir göz atalım. Bu efsanevi yaratıklar yüzlerce olduğu için hepsini tek bir videoya sığdırmak mümkün olmasa da göl ve derin deniz canavarları olarak iki grupta inceleyeceğiz. Ayrıca karaya vuran garip cesetleri, görgü tanıklarını ve çekilen görüntülerini inceleyeceğiz. O halde şimdi başlayalım. Göl canavarları mitolojide, söylentilerde veya yerel folklorda ortaya çıkan tatlı su veya tuzlu suda yaşayan bir çeşit dinozor olan Plesiosaurus soyundan geldikleri iddia edilmektedir. İyi bilinen bir örneği Loch Ness canavarıdır. Göl canavarlarının tasvirleri genellikle bazı deniz canavarlarına benzer. Bunlar esas olarak kriptozooloji ve folklor çalışmasının takipçileri tarafından yapılan araştırmaların konusudur. Birçok göl canavarı ilk gözlemlerde deniz yılanları ve su ejderhaları olarak kabul edildi. Ancak modern zamanlardaki tüm göl canavarı gözlemlerinin çoğu canavarların uzun boyunlu ve paletli büyük gövdelere sahip olduğunu anlatmakta. Bu tanım Plesiosauruslar olarak adlandırılan dinozorlar zamanından var olan sürüngenlerin düzeyiyle eşleşmekte. Plesiosauruslar ilk olarak erken Jurassik döneminde ortaya çıkmış ve özellikle Jurassik döneminde yaygınlaşarak Kretaris döneminin sonunda KT neslinin tükenmesine kadar gelişmiştir. Bu yaratıkların bir şekilde hayatta kalıp göllerde sıkışarak bugüne kadar geldikleri tahmin edilmekte. Her ne kadar birkaç çeşit göl canavarı olsa da bunların bir çeşit Plesiosaurusların akrabası olduğu söylenmekte. Tabii bir de dev su yılanları ve açıklanamayan farklı yaratıklar bulunmakta. Bunlar dışında çok farklı yaratıklar da mevcut dedik. Tıpkı Baykal Gölü'nün dibindeki dev insansı yaratıklar ve sürüngen insanımsılar gibi. Bunlar ilerleyen zamanda başka bir videomuzun konusu. İsterseniz hızlıca hangi göllerde hangi yaratıklar varmış bakalım.
İskoçya'yı ortasından ikiye bölen büyük vadi yarığında yer alan Ness Gölü taşıdığı gizleri bir türlü ele vermiyor. Hala bilinmeyen bölgeler var. Kimi yerlerde derinliği 300 metreye yaklaşıyor. Çevre uzunluğu 35 kilometreden fazla. Göldeki turba tortuları görme yeteneğini azaltmış durumda. Suyun içindeki görüş uzaklığının da ancak birkaç metre olduğu bilinmekte. Bu nedenle bu alanın incelenmesinde insan iradesi ve cesareti yeterli olmamakta. Bu çok geniş tatlı su gölünün gizemlerini ortaya çıkarmak için gelişmiş teknolojik aygıtlar gerekmekte. 19. yüzyılda denizcilikte önde gelen ülkelerden biri olan İngiltere, Challenger araştırma seferlerini başlattı. Böylelikle okyanus bölümü çalışmalarının öncüsü oldu. Challenger keşif heyeti 1871 ve 1876 yılları arasında dünyanın her tarafında deniz dibini taradı ve sondaj yaptı. Tatlı su dünyasını keşfetmek konusunda duyulan isteksizlik, Challenger keşif heyetinin lideri olan John Murray'in kişisel bir riski göze almasıyla bir ölçüde sona erdi. Murray ve ekibi İskoç göllerinde ilk derinlik ölçme taramasını gerçekleştirdiler. Bu tarama, karalar arasında sıkışmış olan suların derinliklerini ortaya çıkartan bir sondaj çalışması oldu. İskoçya göllerinin en büyükleri yalnızca kapladıkları alanla değil, derinlikleriyle de önem kazandılar. Örneğin Morar Gölü 305 metreden daha derindir. Bu derinlik çevre denizlerdeki derinliğe neredeyse yakındır. İskoçya gölleri, İskandinavya ve İrlanda'daki fiyorda benzeyen göllerle aynı zamanda oluşmuştur. Oluşum döneminden sonra gelen buzul çağında vadiler ve kaya çukurları buzullar tarafından iyice oyuldu ve derinleşti. Bu derinleşme günümüzden 10.000 yıl öncesine dek sürdü. Derinleşen bu vadiler arasında Ness Gölü'nün bulunduğu büyük vadi de bulunmaktadır. Buzul çağının hemen sonrasında eriyen buzul suları denizlerin yükselmesine neden olmuştur. Oluşum döneminde göllerle denizler arasındaki bağlantıdan dolayı Ness Gölü'nde görüldüğü söylenen yaratıklarla kimi masallardaki deniz canavarı arasında benzerliklerin olması ilginçtir. İskandinavya'da göllerde yaşayan garip yaratıklarla ilişkin birçok hikaye anlatılır. Sandal Gölü ve Storja göllerinde 19. yüzyıldan kalma garip yaratıkları yakalamak için kullanılan araçlar bugün bile görülebilir. Kuzey Amerika'daki Okanagan Gölü'nde ve İzlanda'daki Lagerfjord'da ilişkin aynı tür hikayeler bulunmaktadır. Söylentilere göre İrlanda'da Connemara Gölü'nde poakalar göller bölgesinde göllerde ve su perileri ya da su atları yaşamaktadır. Poaka, Kelt folklorunda yer alan ve adı geçen sayısız perilerden biridir. Poaka sözcüğü eski İrlanda dilinden gelmektedir ve sözcüğün kökü olan pok, teke anlamına gelmektedir. Genellikle İrlanda ve Galler bölgesindeki halk folklorunda geniş bir yer bulan poakalar hem saygı gösterilen hem de korkulan figürlerdir. Bir poakanın korkunç formlarını da içerebilecek biçimde şekil değiştirebilecek bir ruh olduğuna inanılır. Genellikle tavşan, at, keçi, goblin yahut köpek şeklini alırlar. Hangi kılığa girerlerse girsinler tüyleri daima koyu renklidir. En çok da parlak sarı gözlü, zarif, siyah bir at şekline bürünürler. Su perileri ve su atları Kuzey İskoçya folklorunda da yer almaktadır. Ness Gölü'ndeki su canavarlarından söz eden ilk yazılı metinler milattan sonra 565 yılındaki bir olayı anlatır. Bu metin Saint Adam'ın Saint Colomba'nın Yaşamı adlı eserinin bir bölümüdür. Burada dindar bir adamın bir su canavarından dua ederek kurtuluşu anlatılır. Bütün bu merak uyandırıcı verilere rağmen yakın zamanlara dek Ness Gölü ile ilgili raporlara özel bir önem verilmemiştir. Bu tür belge ve raporlar genellikle suskunlukla karşılanmaktadır. Anlatılanların gerçek olduğu düşünülür, inanılır ama çok fazla söz edilmez. 20. yüzyılın başında James MacDonald, Mogar'i duymayan kaldı mı derken
bu bilgili suskunluğu dikkati çeker. Morak, halkın inançlarına göre Morar Gölü'nde yaşamaktadır. Sadece yöredeki klana bağlı insanlardan biri öleceği zaman görülür, vücudunun su yüzeyinde kalan 3 bölümü, ölümü, kefeni ve mezarı simgeler. Gerçekliğine inanılan bu hikayeler yöresel sınırlar içinde kalır. Yabancılara anlatılmaz. Bu nedenle 19. yüzyılda yaşamış olan ve yalnızca av mevsiminde köylülerle ilişkiye giren Lord Malmesbury'nin anılarındaki bir bölüm oldukça şaşırtıcıdır. 3 Ekim 1857. Bu sabah avcım ve yardımcısı göl atı dedikleri ve Loch Arkale'de yaşadığı söylenilen esrarengiz bir yaratıktan söz ettiler. Bu yaratıkla arada bir gazetelerde okuduğumuz ve Kuzey İskoçya göllerinde yaşadığı söylenen hayvanlar arasında büyük benzerlikler vardır. İskoçya göllerinde bu tür bir hayvanın yaşadığına dair Ellesmere Lord'u da ilginç bir makale yazmıştır. Avcım John Stewart yaratığı Akanere'de 2 kere gördüğünü söyledi. Her ikisi de günlük güneşlik yaz günleriymiş. Suda tek bir kıpırtı bile yokmuş. Yaratık su yüzeyinde uzanmış, güneşleniyormuş. Avcım yaratığın yalnızca kaba etlerini ve başını görmüş. Bu da daha önce yazıldığı gibi yaratığın sırtının çukur olduğunu gösteriyor. Böyle bir vücut şekli hiçbir balıkta bulunmaz. Başı da at başına benziyormuş. Lord Malmesbury bu yaratığın Kuzey İskoçya'da yaşayan yerli halk tarafından şeytani bir varlık olarak görüldüğünü de yazmıştır. Çok daha yakın zaman önce İskoçya'nın batı kıyılarında inzivaya çekilen yazar Gavin Maxwell denizde ve deniz göllerinde dostları tarafından görülmüş benzer yaratıklara ilişkin birkaç hikaye yazmıştır. Bu hikayeler tüm yaşamları boyunca batı kıyılarının yabani doğasını öğrenmiş deneyimli denizciler tarafından anlatılmıştır. Ness Gölü bu konudaki dikkatlerin en çok yoğunlaştığı bölgelerden biridir. Bölge halkından olup hayatta olan birçok insan çocukluklarında su perilerinden dolayı gölde yıkanmamak konusundan uyarıldıklarını anlatmakta. Ness Gölü'ne duyulan ilgi 1933'ten sonra arttı. O yıl kuzey kıyıları boyunca göl çevresi temizlendi. Bölgeye gelen ziyaretçi sayısı bu temizlikten sonraki dönemde çoğaldı. Halka açık ilk gözlem de 13 Nisan 1933'te Bay ve Bayan Mackay tarafından yapıldı. Norris Coral tarafından raporlaştırılan bu gözlemde yaratık yaklaşık 1 dakika su üstünde kalmıştır. Gövdesi bir balinayı andırmaktadır. Bu gözlemler devam etti ve Ness Gölü ünlü bir yer oldu. 20. yüzyıl bilim adamlarının tatlı su biyolojisiyle ilgilenmeye başladığı yüzyılda ilk çalışmalar Windermere Gölü'nde hayvanların ve bitkilerin mikroskobik incelemelerinin yapıldığı istasyonda başladı. Sonar aygıtının gelişmesi ve oksijen tüplerinin gelişmesi Ness Gölü'nün sistemli bir biçimde araştırılmasını sağladı. Ayrıca gelişmiş kameralarla, aygıtlarla yaratığın fotoğrafı çekilebilecekti. Çalışmalar hala sürdürülmektedir. Belki de Ness Gölü yaratığı bu esrarengiz gölün tortulu ve karanlık sularında keşfedileceği günü beklemektedir. Deniz canavarları, denizde yaşadıklarına inanılan ve genellikle muazzam büyüklükte oldukları düşünülen folklordan gelen varlıklardır. Deniz canavarları, deniz ejderhaları, deniz yılanları ve çok kollu canavarlar dahil olmak üzere birçok formda olabilirler. Sümüksü ve pullu olabilirler ve genellikle gemileri tehdit ederken veya su fışkırtırken resmedilirler. Bir canavar tanımı özneldir. Ayrıca bazı deniz canavarları, balinalar ve devasa kalamar türleri gibi bilimsel olarak kabul edilmiş canlılara dayandırılmış olabilirler. Vikingler uzun gemilerinin pruvasına deniz ejderinin baş figürünü yerleştirdiler. O zamandan beri İskandinav ve Kelt folkloründe uzun, sırtında bir dizi çıkıntısı olan büyük deniz yaratıklarından söz edilir. Bergen Piskoposu Erik Pontoppidan'ın 1752'de yayınlanan Norveç'in Doğal Tarihi adlı kitabında arada bir Norveç açıklarında görülen 2 deniz canavarının olduğu yazılıdır.
Bu canavarlardan ilki balıkçı masallarında ve efsanelere konu olan yuvarlak, yassı ve birçok kolu olan bir tür dev kalamar olan büyük krakendir. 1870'lerde Toindland kıyılarına vuran kalıntıların dev mürekkep balığı ölülerine ait olduğu saptanınca kraken efsanesinin kökeni de anlaşıldı. Oysa 1852'de bir Fransız bilim adamı aynı tür kalıntıları bitki olarak tanımlamış, masallarda sözü edilen hayvanın doğa yasalarına aykırı olduğunu, bu tür canlıların var olmadığını söylemiştir. Bu olay Challenger seferinin başlatıldığı döneme rastlar ve insanoğlu okyanuslardaki gizleri açıklayabileceğinin ve okyanusları keşfedebileceğinin işareti olur. Kraken, Norveç kıyılarında görüldüğü söylenen muazzam büyüklükte efsanevi bir deniz canavarıdır. Denizcilerin batıl inançlarına ve mitozlarına konu olan kraken, ilk olarak 18. yüzyılın başında 1700 yılında Francisco Negri'nin bir seyahatnamesinde modern çağda tanımlanmıştır. Bu açıklamayı 1734 yılında Kraken'i ayrıntılı olarak anlatan ve Orta Çağ irfanının Hakkı Falyası ile eşitlenen Dado Norveçli misyoner ve keşif Hans Edgen'in bir anlatımı izlemiştir. Şimdi bir araştırmacı efsanevi yaratığın gerçekten var olduğuna dair kalıntılar bulduğunu iddia ediyor. Massachusetts'teki Mort Holyoke College'da bir paleontolog olan Profesör Mike McManam'ın deniz canlıların kalıntılarında efsanevi kraken gibi eski otobüs büyüklüğünde bir ahtapot türünün ölümlerinin arkasında olduğunu kanıtlayabilecek işaretler keşfettiğini söyledi. Profesör McManam'ın 30 metreye kadar olan krakenin izlerinin dev su altı yaratıklarının ve balinaları boğarak ya da boynunu kırarak verdiği yaralanmalardan bulduklarını iddia etti. Sonuçlar Minnesota Polis'teki Amerika Jeoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunuldu. Araştırmacı söz konusu iskeletlerden sıkılarak boğulduklarını ve boyunlarının kraken benzeri bir yaratık tarafından koparıldığını kanıtlayan kemiklerdeki yara işaretlerini inceleyerek söyleyebileceğini iddia ediyor. Bilim adamının teorisi ilk olarak Nevada'daki Berlin Ichthyosaurus Eyalet Parkı'ndaki Spinosaurus populus türündeki 9 Ichthyosaurus'un kalıntılarını incelemeye başladığında ortaya çıktı. Dev kalamar, Archaeotideo familyasından derin okyanusta yaşayan bir kalamar türüdür. Derin deniz devliğinin örneğini sunan muazzam bir boyuta kadar büyüyebilir. Son tahminler maksimum büyüklüğünün yaklaşık 12-13 metre, dişiler için, erkekler içinse 10 metre. İki uzun dokunacının ucuna kadar arka yüzü geçler, tahminen 9-10 metrede devasa kalamardan daha uzun ancak uzunluğunun çoğunu oluşturan dokunaçlar nedeniyle önemli ölçüde daha hafif olduğunu göstermiştir. Bu dev kalamarın mantosu yaklaşık 2 metre uzunluğundadır. Ve dokunaçları hariç kalamarın uzunluğu nadiren 5 metreyi aşar. 20 metre veya daha büyük boyutlardaki örneklerinin iddiaları bilimsel olarak belgelenmemiştir. Bir deniz yılanı veya deniz ejderhası, başta Mezopotamya, Yahudi, Hristiyan, Yunan ve İskandinav olmak üzere çeşitli mitolojilerde tanımlanan bir su ejderhası türüdür. Antik Çağ'da ve İncil'de ejderhalar devasa canavarlar olarak öngörülmüştür. Bu da 2 ya da 4 bacaklı,
ve kanatlı bir ejderhanın öngörüsünün Orta Çağ'ın sonlarında çok daha sonra geldiği anlamına geliyor. Denizde yaşayan yılanları betimleyen öyküler arasında Tiamat'ın Babil efsanesi, Yunan mitolojisindeki Hydra, Saikla, Sesus ve Ekidna efsaneleri ve Hristiyanlığın Leviathan'ı sayılabilmektedir. 6 Ağustos 1848'de HMC Daedalus'un kaptanı McQuarrie ve birkaç subayı ve mürettebatı St. Helena'ya giderken daha sonra Times'a bildirilen ve tartışılan bir deniz yılanı gördü. Yılanın başının 1,5 metre su üstünde yüzdüğüne tanık olmuşlar ve denizde yaratığın 18 metreden daha uzun olduğuna inanmışlardı. Kaptan McQuarrie ayrıca yaratık hızla geçti. Ancak güverte altına o kadar yakındı ki tanıdığım bir adam olsaydı özelliklerini çıplak gözle kolayca tanıyabilirdim dedi. Mürettebatın 7 üyesine göre dev su yılanı yaklaşık 20 dakika boyunca görüş alanlarında kaldı. Başka bir subay yaratığın yılandan çok kertenkele olduğunu yazmıştı. Evrimsel biyolog Gary J. Galbert, Daedalus mürettebatının gördüklerinin bir seyi balinası olduğunu iddia etmiştir. Bir başka raporda bu konuda araştırma yapan Piskopos, Ponton Pita'nın verdiği veriler arasında en önemlisidir. Bergen Krallık Donanması Komutanı General Lawrence von Veren'in bir raporudur. Rapor, yılana benzeyen, suda dikey hareket eden bir yaratıktan söz etmektedir. Sıcak ve sakin bir gündü. Rüzgar olmadığı için ferinin kadırgasında kürek çekilerek ilerleniyordu. Feri, dümencinin ve kürekçilerin iş başında olmadığını fark ettiğinde kamerasında kitap okuyordu. Güverteye çıkarken tayfaların bir deniz yılanını uzaklaştırmaya çalıştıklarını öğrendi. Deniz yılanlarının masal yaratıkları olarak kabul eden söylentilere inanmayan Feri, yaratığa yaklaşılmasını emretti. Feri kısa bir süre sonra deniz yılanını gördü. Yaratığın gri başı su yüzeyinden yaklaşık 1,5 metre yüksekte duruyordu. Büyük bir ağzı ve gözleri vardı. Boynunda bir atın yelelerini andıran 7-8 çıkıntı vardı. Aralarında yaklaşık 50 santimlik bir uzaklık bulunan bu çıkıntılar tek sıra halinde dizilmişlerdi. Feri tüfekle ateş edince yaratık suya daldı ve kayboldu. Daha sonra Bergen'da yapılan soruşturmada iki tayfa gördüklerinin gerçek olduğuna dair yeminli ifade verdiler. 2000'li yılların ortalarından bu yana modern Japon folkloründe Ningen, alt Antarktika bölgesi okyanuslarında yaşadığı iddia edilen suda yaşayan insansı balina benzeri bir yaratıktır. Ningen'i çevreleyen efsane 2002 yılında Japon Çevrimiçi Forum web sitesinin bir forumundaki yazıyla başlar. İki kanal, bir balina araştırma gemisi üyelerinin Antarktika kıyılarındaki gemilerinin yakınlarında su yüzüne çıkarken bu yaratığı gördüklerini iddia etmektedir. ...2010 yılında bir Japon okyanus araştırma şirketi gözlemledikleri okyanus yaşamını gösteren bir YouTube videosunu yayınladı. Videonun sonuna doğru okyanus tabanında yatan küçük gözlü ve büyük gülümseyen yarık benzeri ağzı olan büyük bir yaratık görüldü. Çoğu insan Ningen gördüğünü düşünse de bazıları bunun büyük olasılıkla bir yılan balığı olduğunu söylemekte. 2010'lu yıllarda bilinmeyen bir kullanıcı birçok kişinin Ningen olduğuna inandığı büyük bir insansı deniz yaratığını tasvir eden sualtı görüntülerini yayınladı. Bu yaratıklar dışında çok gizemli bazı karşılaşmalar da mevcut. Bunlara örnek vermek gerekirse 18 Aralık 1942 yılında Cape Town, Güney Afrika açıklarında çekilen bu resimde bir Alman U-Boat modeli denizaltı görülmekte. Hemen yukarıda ise büyük bir köpek balığı yüzgeci ve kuyruk çıkıntısı. Yüzgeç ve kuyruk arası tam 20 metre. Yani bu köpek balığı ortalama 35-40 metre boyunda. Çoğu kişi resmi fake ilan etse de bununla ilgili net bir kayıt bulunmamakta. Ama bu resim bize dev köpek balığı Carcharodon megalodon'un
hala var olduğunun belgesi gibi durmakta. Üç buçuk KU-28U 27 sınıfı denizaltı olan Kyle Lessig Marine 1914 26 Haziran'ında hizmete girdi. Birinci Dünya Savaşı'nda komuta kaptanı George Fowler Funtar von Foster'dı. 30 Temmuz 1915'te U-28 Kuzey Atlantik'te mühimmat taşıyan bir İngiliz gemisini batırırken çok garip bir şey oldu. Denizaltının radarında devasa bir görüntü aniden belirdi. Bu yaratık seyir kaptanın hesabına göre yaklaşık 60 metre uzunluğunda dev bir timsah gibi görünüyordu. Ayak ucunda biten uzun sivri kuyruğu ve başı, 4 pençesi ile yaratık denizaltı yakınından geçti ve çoğu mürettebat buna şahit oldu. Yaratık görünümünden 20 saniye sonra kayboldu. Ne yazık ki bir fotoğraf çekmek mümkün olmadı. Ayrıca kısa süre önce bir deniz canavarın tarafından saldırıya uğrayan bir Alman denizaltısı İskoçya açıklarında bulundu. Denizaltının gövdesi pençe benzeri yarıklarla doluydu. Ama çoğu uzman bunların torpido sonrası patlamaya bağlı basınç yarıkları olduğuna dair rapor verdiler. Dörtte üçü okyanuslar ve denizler ile kaplı dünyamızda bunların sadece %3'ünü bilmekteyiz. Geri kalan kısımlar ise içinde sakladıkları bilinmeyen yaratıklar ile bulunmayı beklemekte. Kanalımıza destek için abone olmayı ve aynı zamanda bildirim sesini açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da 450 bin kişilik kapatılan sayfamız yerine yeni bir Instagram sayfası açtık. Gizemler ve Bilinmeyenler 3 olarak devam ediyoruz. Orada da kanalımıza destek vermek için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.